Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Önceki dersimizde vurguladığımız bazı ifadeler vardı. Şimdi bu ifadelerle oluşturulan bir metin var. Hadi, renkli yazılmış bu ifadeleri bağlamdan ve tonlamadan hareketle anlamaya çalışalım ve özümseyelim. Neler öğrendik? Benim adım Ahmet. Bu kalem benim. Bunu kalemcide gördüm. Ben de almak istedim. Anneme söyledim. O da bana param yok dedi. Babama senin paran var mı diye sordum. O da var dedi. Bu kalem seninki gibi. Çok beğendim. Onu bana alır mısın diye sordum. O da seninki eskidi mi dedi. Ben de bence eskimedi ama o benimkinden daha güzel dedim. O da bana kalemi aldı. Kardeşim Ecem'e sana da alalım mı diye sordum. Annem de sordu. Sen de ister misin Ece dedi. O da yok dedi. Bana da oyuncak alın dedi. Anneme sorduk. Sence oyuncak mı alalım, kalem mi? O da kalem alın dedi. Şimdi genelde söylenildiği şekliyle tekrar okuyalım. Benim adım Ahmet. Bu kalem benim. Bunu kalemcide gördüm. Ben de almak istedim. Anneme söyledim. O da bana param yok dedi. Babama senin paran var mı diye sordum. O da var dedi. Bu kalem seninki gibi. Çok beğendim. Onu bana alır mısın diye sordum. O da seninki eskidi mi dedi. Ben de bence eskimedi ama o benimkinden daha güzel dedim. O da bana kalemi aldı. Kardeşim Ecem'e sana da alalım mı diye sordum. Annem de sordu. Sen de ister misin Ece dedi. O da yok dedi. Bana da oyuncak alın dedi. Anneme sorduk. Sence oyuncak mı alalım kalem mi? O da kalem alın dedi. Günlük diyaloglar. Merhaba, ben Ahmet. Merhaba, ben de Ecem. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de tanıştığıma memnun oldum. Ne iş yapıyorsun? Ben avukatım. Sen ne iş yapıyorsun? Ben de polisim. Öyle mi? Ne güzel. Mesleğini seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Sen mesleğini seviyor musun? Evet, ben de çok seviyorum. Şimdi kelimeleri genelde söylenildiği şekliyle tekrar okuyalım. Merhaba, ben Ahmet. Merhaba, ben de Ecem. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de tanıştığıma memnun oldum. Ne iş yapıyorsun? Ben avukatım. Sen ne iş yapıyorsun? Ben de polisim. Öyle mi? Ne güzel. Mesleğini seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Sen mesleğini seviyor musun? Evet, ben de çok seviyorum. 2. Akşam ne yapıyorsun? Bir planım yok. Benimle kahve içmek ister misin? Olur. Saat kaçta uygunsun? Akşam 5 nasıl olur? Müsait misin? Ben müsaitim. Olur. Tamamdır. Haberleşiriz. Tamamdır. Türkçe'de ben, sen, o, biz, siz, onlar ifadelerini her seferinde söylemeye gerek yoktur. Şahıs ekleri fiillerin sonuna gelerek tüm anlamı açıkça ifade etmeye yeter. Ben, sen,
o, biz, siz, onlar. Bu ifadelere kişi zamirleri denir. Şimdi diyaloğu aktarılmaya gerek duyulmayan ifadelerle birlikte tekrar okuyalım. Sen akşam ne yapıyorsun? Benim bir planım yok. Sen benimle kahve içmek ister misin? Olur. Sen saat kaçta uygunsun? Akşam 5 nasıl olur? Sen müsait misin? Ben müsaitim. Olur. Tamamdır. Biz haberleşiriz. Tamamdır. 3. Anne, ben okula gidiyorum. Sonra da kursa gideceğim. Tamam kızım, geç kalma. Sen ne yapacaksın? Ben de yemek yapacağım. Sonra kardeşini uyutacağım. Toplantıya geleceksin değil mi? Tabii ki geleceğim kızım. Baban da gelecek. Birlikte geleceğiz. Yaşasın. Okuldan sonra da parka gidecek miyiz? Gideceğiz ama hemen döneriz. Geç kalamayız. Peki anne. Şimdi genelde söylenildiği şekliyle tekrar okuyalım. Anne, ben okula gidiyorum. Sonra da kursa gideceğim. Tamam kızım, geç kalma. Sen ne yapacaksın? Ben de yemek yapacağım. Sonra kardeşini uyutacağım. Toplantıya geleceksin değil mi? Tabii ki geleceğim kızım. Baban da gelecek. Birlikte geleceğiz. Yaşasın. Okuldan sonra da parka gidecek miyiz? Gideceğiz ama hemen döneriz. Geç kalamayız. Peki anne. 4. Biz düğüne gidiyoruz. Sen top oynamaya gidiyorsun. Ben okula gidiyorum. Siz gezmeye gidiyorsunuz. Hiç görüşemiyoruz. Evet. Dün de teyzem geldi. Alışverişe gittik. Yarın otobüs ile döneceğiz. Döneceksiniz demek. Evet. Yarın okula birlikte gidiyoruz. Ödevimi de öğretmenime göstereceğim. Yaşasın. Seni çok özledim. Abilerin de gelecekler mi? Onlar döndüler İstanbul'a. Bizden daha erken bitirdiler tatili. Yani senin tatilin uzun sürdü. Ne güzel. İyi gezdin oraları. Evet, bayağı gezdim. En çok Konak Meydanı'nı sevdim. Ama İzmir çok sıcak. İnsanlar serinlemek için denize giriyorlar. Antalya İzmir'den daha sıcak. Biz geçen yaz oraya gitmiştik. Sen Antalya'ya gittin mi hiç? Hayır, gitmedim. Ama orayı da gezmek isterim. Kural. Diyaloglarda siz de bir şey fark ettiniz mi? Renkli olarak yazdığım kısımlar neredeyse tam olarak aynı. Yani bir kuralı var. Şimdi kişi zamirleri ve kişi eklerinden bahsedelim. Kişi zamirleri: ben, sen, o, biz, siz, onlar. Örnek: ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geldim. Ben geldim. Sen geliyorsun. Sen geliyorsun. Sen geldin. Sen geldin. O geliyor. O geliyor. O geldi. Biz geliyoruz. Biz geliyoruz. Biz geldik. Biz geldik.
Siz geliyorsunuz. Siz geliyorsunuz. Siz geldiniz. Siz geldiniz. Onlar geliyorlar. Onlar geliyorlar. Onlar geldiler. Onlar geldiler. Şimdi sezdirme yöntemiyle diyaloglarımıza devam edelim. Günlük diyaloglar. 1. Selam Burak, ne haber? İyidir Kaan, senden ne haber? İyidir bende. Okul nasıl gidiyor? Gayet güzel, alıştım artık. Senin nasıl gidiyor? Benim de güzel ama zorlanıyorum biraz. Sıkı çalışmam lazım. Bu hafta sınavlarım başlıyor. Başarılar dilerim. Bizimki de gelecek hafta başlayacak. Öyle mi? Sana da başarılar o halde. Senin bölümün neydi bu arada? Türkçe öğretmenliği. Seninki? İnşaat mühendisliği benimki. Şimdi diyaloğu aktarılmaya gerek duyulmayan ifadelerle tekrar okuyalım. Selam Burak. Ne haber? İyidir Kaan. Senden ne haber? İyidir bende. Senin okul nasıl gidiyor? Gayet güzel. Alıştım artık. Senin nasıl gidiyor? Benim de güzel. Ama ben zorlanıyorum biraz. Benim sıkı çalışmam lazım. Bu hafta benim sınavlarım başlıyor. Ben başarılar dilerim. Bizimki de gelecek hafta başlayacak. Öyle mi? Sana da başarılar o halde. Senin bölümün neydi bu arada? Türkçe öğretmenliği. Seninki? İnşaat mühendisliği benimki. Yaşasın. Bugün benim doğum günüm. Öyle mi? Doğum günün kutlu olsun Kamil. Nice senelere. Teşekkür ederim Osman. Senin doğum günün ne zaman? Benimki 6 Haziran. Daha çok var. Bu benim kalemim. Kalemimi bana geçen seneki doğum günümde almışlardı. Çok sevinmiştim. Benim kazağımı da geçen sene almışlardı. Ama annemin bana sözü var. Bana istediğim bisikleti alacak. Onun rengi kırmızı. Birlikte süreriz. Çok güzel olur. Ama benim ayaklarım yetişir mi? Bizim ayaklarımız yetişir. O küçük bir bisiklet. 3. Ecem, gel sana odamı gezdireyim. Olur Pınar. Bu nedir? Bu benim kumbaram. İçine paralarımı atıyorum. Dolduktan sonra boşaltıyorum. Günlüğümü bu paralarla almıştım bak. Çok güzel bir fikir. Günlüğün ne güzel. Kilidi de var. Evet, günlük defterlerinin kilidi olur. Çalışma masam nasıl? Peki masa lambam? Ama lambayı kardeşimle kullanıyoruz. Lamba ikimizin. Hepsi çok güzel. Benim de odamda posterlerim, panom, hatıra eşyalarım var. Benim de Kapadokya'dan aldığım bir süs eşyam vardı hatta. Şimdi diyaloğu aktarılmaya gerek duyulmayan ifadelerle birlikte tekrar okuyalım. Ecem, gel sana benim odamı ben gezdireyim. Ecem, gel sana benim odamı ben gezdireyim. Olur Pınar. Bu nedir? Bu benim kumbaram. İçine benim paralarımı ben atıyorum. Dolduktan sonra ben boşaltıyorum.
Günlüğümü bu paralarla almıştım bak. Çok güzel bir fikir. Senin günlüğün ne güzel. Kilidi de var. Evet, günlük defterlerinin kilidi olur. Benim çalışma masam nasıl? Peki benim masa lambam? Ama lambayı benim kardeşimle biz kullanıyoruz. Lamba ikimizin. Hepsi çok güzel. Benim de odamda posterlerim, benim panom, benim hatıra eşyalarım var. Benim de Kapadokya'dan aldığım bir süs eşyam vardı hatta. Dolabımı merak etmiyor musun? İçinde benim kazaklarım, kardeşimin elbiseleri, annemin etekleri var. Dolabımız bayağı kalabalık. Senin dolabında kalabalık mı böyle? Eşyalarımı bulmakta zorlanıyorum. Bizim dolabımız kardeşimle ortak. Ama dolabımızın düzenli olmasına dikkat ederiz. Ama dolabınızın tasarımı harika. Çok güzel bir odam var. Teşekkür ederim Ecem. Kural. Diyaloglarda siz de bir şey fark ettiniz mi? Renkli olarak yazdığım kısımlar neredeyse tam olarak aynı. Yani bir kuralı var. Şimdi iyilik zamirlerinden bahsedelim. Benim kalemim. Senin kalemin. Onun kalemi. Bizim kalemimiz. Sizin kaleminiz. Onların kalemleri. Ben benim. Sen senin. O onun. Biz bizim. Siz sizin. O onların. Benim kalemim, senin kalemin, onun kalemi. Bizim kalemimiz, sizin kaleminiz, onların kalemleri. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün gramer konularını önce sezdirme yöntemiyle, bağlamdan hareketle cümleler içinde pekiştirdik. Ardından kurallardan bahsettik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam et. Abone olmayı unutma. Hoşça kal.